Doğal Düşün TV'ye hoş geldiniz. Denklem basit. Çiçek yoksa meyve yok. O zaman domateslerin çiçeklerinin neden döküldüğünü ve bunu engellemek için neler yapabiliriz konusu büyük önem taşıyor. Domates çiçeklerinin meyve vermeden dökülmesine ne sebep olur sorusuna ekim dikim işi yapanların büyük bir kısmı domates çiçekteyken sulanmaz diye cevap verir. Gerçekten olay bu kadar basit midir? Yoksa çok çetrefilli bir durum mu yaşıyoruz? O zaman hep beraber bir bakalım bu gözümüz gibi baktığımız domateslerimizin çiçekleri neden dökülür? Öncelikle şunu söyleyelim. Bu nedenlerin hepsi kendi başına bu durumu ortaya çıkabileceği için şu en büyük nedendir, şu daha az önemli bir konudur diyemeyiz. Bu nedenle konuyu anlatırken sıralama yapmıyorum. Ayrıca hava sıcaklıkları normal ve çevrenizdeki diğer bahçelerde çiçek dökümü sorunu yaşanmıyorsa sizin bahçenizle ilgili bir sorun var demektir. Buna göre tedbir almak gerekebilir. Domateslerde çiçek dökülmesinin en yaygın nedeni çok soğuk veya çok sıcak havalardır. Gündüz sıcaklıkları birkaç gün üst üste 32 dereceyi aştığında ve aynı zaman diliminde gece sıcaklıkları 22 derecenin üzerinde kaldığında polen cansız hale gelebilir. Sıcaklık bu konuda çok önemli bir faktördür. Bu gibi durumlarda polenlerin işe yaramayacağını anlayan domates yenilerini açabilmek için eski çiçekleri döker. Birkaç gün içinde tozlaşma oldu. Olmazsa çiçekler kurur. İlkbaharda çok erken domates dikmek hatadır. Geceleri sıcaklıkların 12-13 derecenin altına düşmesi durumunda meyve oluşumu olmaz. Şu konuyu da anlatmadan geçmeyelim. Domates için gündüz sıcaklıklarının yüksek olması sorundur. Ancak en büyük sorun gece sıcaklıklarının uzun süre yüksek seyretmesidir. Bunun için ne yapabilirsiniz? Gece sıcaklıkları için çok fazla doğru bir uygulama yapamayabiliriz. Ama gündüz bu tarz yüksek sıcaklıklarda mutlaka bir gölgeleme sistemi kurmanız gerekir. Bir çarşaf germek bile yeterli olabilirken profesyonel yerine göre 35'lik veya 40'lık gölgelikler kullanılabilir. Hatta %30'luk bir gölgelik bile bu konuda çok işimize yarar. Çiçek dökümünün en yaygın nedeni sıcaklık gibi görünse de diğer stresler de tozlaşmayı etkileyebilir. Nem çok düşük veya çok yüksekse polen etkili tozlaşma için çok kuru veya çok yapışkan olabilir. Bu da döllenmenin olmaması ve dolayısıyla çiçeklerin dökülmesine neden olur. Bu durum içinde bitkinin etrafını iyice sulayarak nemi yükseltmeye çalışabilir. Domatesin etrafına diatomit toprağı serperek nemi üzerine çekme özelliğini kullanarak nemi bir parça aşağıya çekmeye çalışabiliriz. Çiçek dökümlerinin bir nedeni de döllenme eksikliği olduğu için tozlaşmayı sağlayın. Domateslerin tozlaşma için biraz yardıma ihtiyacı vardır. Aşırı hava koşullarında nektar az olacağı için bahçede genellikle tozlaştırıcı böcek bulunmaz. Daha fazla arı çekmenin bir yolu sebze bahçenize nektar açısından zengin çiçekler dikmektir. Mantar hastalıkları da çiçek döküntülerine sebep olur. Çiçeklerin içindeki hassas organları etkileyen mantarlar esintisiz, rüzgarsız ortam eşliğinde yoğun nemli havada faaliyete geçer. Domatese alt budama yaparak havalanmasını sağlamak gerekir. Ayrıca domatesleri çok sık dikmeyin. Hava almalarına müsaade edin veya mantarlara karşı bazı sebze veya otlar dikin. Sık dikim ve alt budama yapmama fotosentez eksikliği de oluşturur ve stres sonucu çiçeklerin dökülmesi de yaşanır. Bazen domateslerde çiçek tomurcukları gelişimlerini hiç tamamlayamadan acilen açıldığını görebilirsiniz. Bu çiçekler mutlaka dökülür. Bu gibi bir gözleminiz varsa köklerdeki bir sorundan şüphelenin. Saksıda
Kapalı bir ortamda domates yetiştiriyorsanız iki sorunla karşılaşabilirsiniz. Birincisi, dölleyici eksikliği nedeniyle döllenmemiş çiçeklerin dökülmesi. Bunu arada gövdeyi nazikçe sallayarak vibrasyon etkisi yaparak döllenme yapabilirsiniz. Bir de cerranda kalan domates çiçeklerini döker. Pencere kenarındaki esinti sorun değildir. Sıcak bir dönemde evin içinde esinti sorun değildir. Ancak 15 dereceler gibi hava şartlarındaki bir sert esinti sorundur. Ev ortamı yeterince nemliyse bitkilerin üzerine su fısfıslamayın. Nem çok düşükse yapabilirsiniz. Bitki üzerinde fazla süre duracak nem mantar hastalıklarına neden olabilir ve çiçekleri dökebilir. Gübre konusunda dikkatli olun. Domates bitkilerinizi her hafta otomatik olarak beslemeyin. Toprağınızın yeterli organik maddeyle sağlıklı olduğundan emin olun. Eksiklik sinyalleri vermiyorsa gübrelemeden kaçının. Çok fazla azot, bitkinin fazla meyve değil, daha fazla yaprak yetiştirmesini teşvik etmekten başka bir işe yaramaz. Besin konusuna gelmişken en çok rastlanan çiçek döküntüleri de kalsiyum eksikliğinden olur. Bitki geliştikçe kalsiyum yetmemeye başlar ve domates fedakarlığı ilk önce çiçeklerini dökerek yapacaktır. Bunun için fazla azot kullanmayın. Yapımlarını kanal içinde bulabileceğiniz yumurta kabuğundan veya tavuk kemiğinden elde ettiğimiz kalsiyumlu gübrelerden üst pansuman olarak vermeye devam edebilirsiniz. Kuru havalarda haftada bir derin sulamayı tercih edin. Domateslerin çok derin kökleri vardır. Bazen toprağa 1,5 metreye kadar inerler. Sığ sulama bitkileri bu gibi aşırı durumlarda strese sokar ve zayıflatır. Domates bitkilerinizi sağlıklı tutun. İyi kültürel uygulamaları kullanın ve semptomlar ortaya çıkar çıkmaz hastalıklara müdahale edin. Hatta hastalıklar olmadan önce önleyici tedbirler alın. Bir domates bitkisinin çok fazla çiçeği olduğunda ortaya çıkan meyvelerin tümü bitkinin sağladığı sınırlı gıda için rekabet eder. Sadece güçlüler ayakta kalacaktır. Domates, Haziran ayında çiçek döküntüleri en üst seviyeye çıkarabilir. Bu çok büyük bir sorun değildir. İlk mahsul hasat edildikten sonra sorun ortadan kalkmalıdır. Devam ediyorsa altındaki nedenleri çözmelisiniz. Bir videonun daha sonuna geldik. Kimsenin sizi doğal düşünmekten alıkoymasına izin vermeyin. Sağlıklı kalın, sağlıcakla kalın.